Keyfimiz yerinde, moralimiz yüksek, kıracağız, dökeceğiz. Burası mutfak. 400 gram mantar istiyorum sizden. Hızlı, ekonomik, pratik. Mantarların beyaz olması sizi yanıltmasın. Zaman geçmemesi için önceden temizledim. Sadece 2 tane bıraktım size gösterebilmek için. Bakın kestane mantarı. Sizden istediğim hemen şuradan bir yer açıp mantarı bu şekilde soymanız. Bu tarifte kesinlikle ıslak istemiyorum. Çekerek soyuyorsunuz. Bütün istediğim bu sizden. Sap bölümünü bakın şöyle kazıyorsunuz. İyice temizlediğinize emin olduktan sonra en ucunu kesiyorsunuz. Ve bu şekilde tertemiz bir mantar elde ediyorsunuz. Sizden istediğim hepsini hemen hemen aynı boyda kesmeniz. Bakalım. Bakın. Hepsi aynı boyda. Sizden istediğim bu. Kestane mantarı kullanmaya çalışın. Eğer bulamazsınız kültür mantarı da olur ama kestane mantarı bu tarifi en az 4-5 kat daha lezzetli yapar. Ocağımın en büyük gözünü en güçlü şekilde yaktım. Çelik tava kullanıyoruz. Çelik tava kullanırsanız çok daha lezzetli olur. 1 yemek kaşığı tereyağı. Bu arada akşam NBA maçı seyredeceğiz. Fenerbahçe'nin maçı yok. Rahatız. Bu hafta Ali Koç sınırımızı bozamayacak. Daha tereyağı erimeden hemen üstüne 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Bakın en yüksek ateşteyim şu anda. Tavamın ısınmasını için en yüksek ateşteyim. 3 tane sarımsak. Yalnız ölçülere birebir uyalım. Sarımsakları küçük küçük kesiyorum. Rendeleyebilir miyim? İsterseniz rendeleyebilirsiniz ama küçük küçük keserseniz aromasından daha çok faydalanırsınız. İnanılmaz lezzetli bir şey yapıyoruz. Yapanlar anlayacak. Bakın şu anda tavam ısındı. Hemen altını kısıyorum. 1 soğan. Sadece yarısını kullanacağız. Yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsaklarım sarardığı anda hemen soğanlar oyunun içine. Şöyle bir karıştıralım. Artık kısık ateşteyiz. Dikkat edin. Yok sarımsaklar yanıyor falan. Hayır bakın sarımsakların renginin böyle dönmesi lazım ki tamamen lezzeti içine geçsin. Bir 5 dakika boyunca hiç dokunmadan kavrulması için bırakacağım. Soğanın, sarımsağın lezzeti tamamen içine geçsin. Mantarlarımızı da şöyle alalım. Zengin gözüksün ortamımız. Ne oldu Barbaros? Vay, bana mı? Bakın. Barbaros'u görüyor musunuz? Covid'den sonra çok değişti. Hamarat bir şey oldu. Kahve getirmiş. Her zaman söylüyorum. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Köle değiliz. Keyfimize bakacağız. Toplam 5 dakika oldu. Bakın soğanların rengi değişti. Hemen mantarlar oyuna. Mantarların inceliğini görüyorsunuz değil mi? Hemen hemen hepsi aynı incelikte. Görüyor musunuz? Hemen hemen hepsi aynı incelikte. Bu önemli. Of, şimdiden burası nasıl kokmaya başladı biliyor musunuz? Orta ateşte 5 dakika boyunca da mantarları kavuruyorum. Artık bırakıyorum. 5 dakika daha geçti. Yapmayacakları tamam hak veriyorum. İsterseniz izlemeyin. Ama yapacak olanlar biraz dikkatli izlesin. Biz 8 dakikada 5 dakikada hayatınız boyunca işinize yarayacak bir tarif öğreniyorsunuz. Mantarları 5 dakikada kavurdum. Bakın en ufak yanma yok. Orta ateşteyim ve mantarlar iyice terledi. Hafif suyunu saldı. Yine her şeyi ölçülü yapalım. Bir su bardağı. Her zaman her şey ufak detaylarda saklı. Tavuk suyu kullanıyoruz. Ama buradaki püf noktası tavuk suyunu süzeceksiniz. Süzmezseniz ondan sonra benimki senin yaptığın kadar lezzetli olmadı. Şöyle olmadı, böyle olmadı. Bakın bu pütürler yemeğe girmeyecek. Yarım çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. Hadi biraz daha tuz atayım. Acı biberler %100 köy yapımı, organik. Bilecik'ten Mehmet annesiyle birlikte bu işi yapıyormuş. Acı kırmızı biber üretiyorlarmış kendi imkanlarıyla. Bu arada bakın tek tek ipe bağlıyorlar böyle. Uzun süre boyunca kurutuyorlar. Bu biberleri de onlar gönderdi. Ama göndermeyin diyorum. Gönderiyorsunuz.
Instagram'dan bir bakıyorum. Bakırköy'de yaşadığımı da öğrenenler var. Herhangi bir kargoya veriyorlar. Sonra Instagram'dan bir mesaj. Abi, kardeşim, salça, biber, zeytinyağı gönderdim. Artık kargocular da o kadar alıştı ki arayıp kargon geldi diyorlar. Ya teşekkür ederim ama mahcup oluyorum. Göndermeyin. Benim imkanım var. Ben alabiliyorum. Söylemeniz yeterli. Lütfen bir şey göndermeyin. Ama biber gerçekten çok iyi. Şov. Biber inanılmaz acı. O yüzden eldiven takıyorum. İsteyen acı biber kullanabilir böyle. Yemek ve soslar için krema. İstediğiniz herhangi marka size kalmış. Yemek ve soslar için. Eğer sos yapsaydık kremanın hepsini kullanacaktık. Ama sos yapmıyoruz. O yüzden bakın ölçülü 1, 2, 3 yemek kaşığı krema. Karıştır. Maydanoz. Bir avuç kadar. Ya Koray, ben maydanoz sevmiyorum. Kullanmasam olmaz mı? Olmaz. İçine hemen. Taze kekiği olan taze kekik kullansın. Yoksa kuru kekik hemen kırarak bir tutam. Karıştır. Ve kapağı kapat, beklet. Altını kısıyorum ve 10-15 dakikada böyle pişmeye bırakıyorum. Kaşar peyniri, emektar, yılların eskitemediği rende, bol bol kaşar peyniri, bol bol. Şimdi bu artık pişti. İsterseniz bunu tabağa alıp yapabilirsiniz. Ama ben bunu ara sıcak meze gibi yaptığım için daha havalı olsun diye, bakın bu normalde pişti. Yiyebilirsiniz. Ve istediğiniz kadar kaşar peyniri size kalmış. Üstüne birer yemek kaşığı krema. Çok az kırmızı pul biber. Ve bu hemen fırına. 200 derece 10 dakika kaşar peynirleri eriyene kadar. İnanılmaz sıcak. Oo. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Şunun lezzetsiz olma şansı yok ama. Bir de şöyle bakalım içi nasıl pişmiş. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Şuna bakar mısın? Nasıl sulu sulu, en ufak kuruma yok. Of. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. İnanılmaz sıcak yalnız. Esas bunu açın ağzınızı. Böyle bir şey olmaz. Vallahi müthiş. Keşke biraz daha fazla yapsaymışım. Bunu yediğiniz zaman diyeceksiniz ki 5 yıldızlı restorana gittiğim zaman bu lezzeti yakalayamadım Koray. Yemekten konuşamıyorum ya. Uzatmadan izleyip abone olmayanlar, vicdansızlar, sizi unutmadık tabii ki. Boşu boşuna direniyorsunuz. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Boşuna süreyi uzatıyorsunuz. Hepimizin en sağlık. Tekrardan herkese selam.